Merhabalar sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, çok kıymetli takipçilerim, danışanlarım hoş geldiniz. Beni her gün izleyen, bugün niye yayın yapmıyorsun diye sitem eden canlarım benim, kıyamam size. Ya o kadar hoşuma gitti ki ve üzülüyorum bu sefer, vicdan yapıyorum, yapamadım, çekemedim diye ama malum. Bakın Ramazan'dayız arkadaşlar. Önümüz bayram, böyle bir sıkıştıran bir enerji var. Bir de tutulma evresindeyiz. O yüzden zaman zaman benim de böyle yoğunluğumdan dolayı atladığım günler oluyor. Kusura bakmayın ama ben zaten story'den, Instagram'dan, yazılı veya sözlü yine günün tiyolarını size vermeye çalışıyorum. Ama tabii böyle seviyor olmanız, her gün beni izliyor olmanızı ve merak ediyor olmanız da beni çok mutlu etti açıkçası. Teşekkür ederim. Evet, bugün yine karşınızdayım ve bugün çarşamba akşamındayız. 12 Nisan çarşamba akşamındayız arkadaşlar ve yarın 13 Nisan Perşembe. Şimdi yarından bahsedeceğim. Yarın Perşembe. Şimdi tam bir hafta sonra, yani önümüzdeki Perşembe 20 Nisan'da güneş tutulması yaşayacağız. Yani tam bir hafta kalmış arkadaşlar. Bu bir haftalık süreç demek. Güneş tutulmasının en güçlü etkilerinin yaşanacağı demek. Yani bugünden itibaren ki ben Perşembe günü bunu bekliyorum. Önemli etkileri olacaktır. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Hem de hangi burçların etki aldığından da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi özellikle Ay Oğlak Burcu'nda önce onu söyleyelim. Tabii hayatımızda ciddi, önemli konular var. Özellikle para başlıkları, kariyer, mesleki konular, işle ilgili patron, amir, müdür vesaire, onlarla olan bağlarınız, emlak, evle ilgili konular. Mesela evle ilgili konunuz var. İşte orada bir karar vermeniz lazım. Birileriyle, aile veya belki kardeşler, bir konuşma yapmanız gerekebiliyor. Bütçe planlamaları gerekebilir en önemlisi. Böyle önemli bir gündeyiz. Şimdi Oğlak Burcu'nda Ay ve önümüzdeki Perşembe günü biliyorsunuz Koç burcunun son 29 derecesinde yaşanacak ya bu tutulma. Dolayısıyla bugün Ay öncü burçta ve o tutulmayı aslında tak diye böyle çalıştırabilir. Şimdi onu söyleyeceğim. Mesela bugün 17-12'de Ay son açısını yapacak Neptün'le ve boşluğa girecek. Saat 17-12'den sonra Ay boşlukta ne zamana kadar? Gece 23.41'e, yani gece 12'ye kadar aslında çarşamba, perşembe günü öğleden sonra boşlukta Ay. Ve para dinamikleri, bakın, yatırım mı yapıyorsunuz? Böyle bir planınız mı var? Veya yaptınız, önünüzü görmüyorsunuz, yarını veya biraz sonrayı bir şekilde öğrenmek istiyorsunuz diyelim ki. Şimdi onunla ilgili bazı tüyolar vereceğim. Bakın bir hafta var dedim tutulmaya. Özellikle tabii etki alıyor ise burcunuz, ama hemen hemen hepimizin hayatında da şu son bir haftadır önemli gelişmeler oldu. Bunu biliyorum ben. İster tutulmadan etki alın, ister almayın. Çünkü gerçekten tutulmanın öyle bir enerjisi var ki, bir de şimdi Jüpiter'le Güneş'te kavuştu ya. Hepimizin hayatında böyle bir değişim var. Bir yenilik, bir şeyler değişiyor. Hatta bazılarınız şunu diyor olabilirsiniz. Ya bariz bir şekilde bir şeyler oluyor ama ne oluyor, ben bunu adlandıramıyorum. İnşallah hayır olsun gibi de düşünüyor olabilirsin. İşten çıkan, işten ayrılan, yeni bir işe başlayan, partneriyle problem yaşayan, ilişkiye başlayan gibi, gerçekten çocuklarıyla özellikle gündemleri olanlar da çok. Gerçekten çok kadersel günlerden geçiyoruz. Şimdi bunlar bu hafta hep bir işaret olabilir. Şunlara dikkat edin. Mesela önemli, bir gün içinde işte birden fazla kez benzer şeylerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Yani bu işaretleri takip etmek önemli olabilir. Mesela aynı gün içinde benzer bir numara, benzer bir kişi, benzer bir renk, benzer bir kelimeyi 3 kere duyabilirsin. Allah Allah dersin, bir film izlersin, denk gelir. Bakın bunlar eş zamanlılıklardır. Ve tutulmalar da kadersel etkiler olduğu için ve çok önemli eş zamanlıkları getirecek rastlantısal, tesadüfsel şeyler olur. O yüzden diyeceğim o ki bugünden itibaren özellikle rüyalarınız bunlara kesinlikle dahil arkadaşlar. Çok ani, beklenmedik gelişmelere de açık bir süreç. Sürprizlerle gerçekten bizi şok edecek, bizi şaşırtacak bazı gelişmeler çok da güzel olabilir. Bakın bazılarımız için çok olumlu gelişmeler olacak. Şimdi yeniden ben günüme dönüyorum, Perşembe gününe. Hani bunu hatırlatmak istedim size çünkü bir hafta var, çok az kaldı. Evet.
Şimdi Perşembe sabahına uyandığımızda biraz stresli olacağız. Onu söylemeliyim. Bakın saatleri vereyim. Ayın hem Güneş'e hem Jüpiter'e günün ilk yarısında karesi var. Saat söyleyeyim. 12-11, 13-11 arası ve Jüpiter'in daha iyicil bir açı o ama 10-19, 20, 10-19, 11-19 arasında yine bir sert açısı var. Yani böyle bir maddeye yani belirgin bir işle işte dediğim gibi gayrimenkuller gibi işle gibi meslekle gibi ilgili konularda karar vermek, çatışmalara girmek çok da doğru olmayabilir. Bugünün ilk saatlerinde bir toplantıda mesela bulunuyorsunuz ve istemediğiniz yönde bir şeyler gelişiyor, konuşmanız gerekiyor ama kararsız, çekimsersiniz. Çünkü ciddi bir gün. Karşınızdaki kişi hiç ummadığınız kadar ciddi, hiç ummadığınız kadar kararlı görünebilir. Hatta biraz böyle sizi geri adım bile attırabilir. Yani 11, 12, 13, 12 arasında böyle gerginlikler olabilir. Bu saati mümkünse kullanmayın ya da belki biraz geri adım atmak gerekebilir açıkçası. Zorlayıcı olabilir. Şimdi gelelim saat 16, 13, 17, 13 sıralarına. Ayın Neptün'le bir açısı var. Gayet güzel, gayet olumlu ve sevindirici aslında. O gündüzkü gerginlik diyelim dağılmış olur muhtemelen. Zaten ay boşluğa giriyor o saatten sonra. Gece saat 12'ye kadar ay boşlukta ilerleyecek ve tam olarak 23.41'de yani 12'ye çeyrek kala hemen 14'üne doğru geçerken ay Kova burcuna geçiyor arkadaşlar ve tam olarak Plüto ile kavuşuyor. Bakın gün sabahtan akşama 14'üne geçene kadar çok dolu bir gün. O yüzden gece saatlerinde bu ay Plüto ile kavuşuyor. 0 derece Kova burcunda. Bu da bizim kararlılığımızı gösteriyor. Gün içinde veya belki bir haftadır gündeminizde olan, aklınızı kurcalayan bazı konularda oldukça kararlı olacaksınız. İşte tamam diyeceksiniz, ben artık buna karar verdim, ben bu yolda yürümeliyim, böyle bir niyet olacak. Biraz dönüştürücü bir etkidir. Fikirleri değiştirir. Kararları değiştirir ve inatla sabitleştirir. Bunu da bilesiniz sevgili dostlarım. Evet, gün genelinde para piyasaları gündemimizde olacaktır. Ülkeyle ilgili konular, askerler, askeriyle ilgili konular, komutanlar, rütbe sahibi insanlar. Tabii ki arkadaşlar inşaatlar. Çünkü hani toprak elementi, inşaat sektöründe çalışan insanlar, işte müteahhitler olabilir, mimarlar olabilir. Gerçi mimarlar biraz daha boğa şeyine geçiyor ama yine inşaatları ilgilendirdiği için böyle bir şeyleri inşa etme, yapılandırma peşinde koşacağız. Yani olumlu aslında verimli anları da var. Şimdi verimli saatlerimizi ben söyleyeyim hemen sizlere. Sabah 9.42-10.47 arası mesela gergin bir güne uyanacağız dedim ama bu saat mesela daha olumlu, daha iyicil, biraz daha ortalığı yumuşatacak bir saat kullanabilirsiniz. Diğer saatimiz 17, 19, 18-24 aralığında. Bu saatte ilişkilerimizi toparlamak için mesela ay Oğlak Burcu'nda ciddi konular, evlenme teklifi mesela, iş teklifi, bunun gibi konular. Evinizde önemli bir konuda bir şeyi değiştirmek, bayramda plan değişikliği yapmak ve bunu söylemeye çekiniyorsanız bunu söylemek için mesela güzel. Ve gece saat 00:01'de yani ayın artık 14'üne girdiğimizde yine güzel bir saatimiz olacak. Sevgili dostlarım, yine bu saati de değerlendirin. Peki bugün en çok mesela hani hangi burç grupları bu anlattıklarımdan etki alabilir? Başta oğlaklar tabii. Oğlak ve yengeçler bugün sizin için daha önemli. Daha böyle belirleyici sonuçlar yaşama olasılığınız var açıkçası. Ama buradan tabii hani Merkür'den ondan sonra Uranüs'ten, Kuzey düğümden de iyi açı alıyorsunuz. Yani sevgili oğlaklar, hem siz hem yengeçler. Yani öyle çok gerginlik değil, tam tersine bence olumlu sonuçlar getirir. Şimdi diğer burç grubu da terazilerle koçlar. Zaten bu tam tutulma aksı. Yine terazilerle ve koçlar. Şimdi teraziler içinde şöyle bir durum var. Ve diğer hava grupları için söylüyorum. Bakın Venüs artık İkizler Burcu'nda. Bu arada ben bunu atladım, söylemedim size. Venüs artık İkizler Burcu'nda 2 gün oldu geçeli. Bizim sevgi dilimiz, birbirimize olan sevgimizi ifade şeklimiz, gösterme şeklimiz artık bir ikizler gibi olacak.
Yani daha rahat açılabilirsiniz. Daha esnek olabilirsiniz. Sevginizi daha rahat dile getirebilirsiniz. Daha entelektüel paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Birlikte daha sosyalleşebilirsiniz. Aktivitelere daha çok katılabilirsiniz. Hani Venüs ikizlerde gerçekten sosyaldir. Böyle çok bir şeyi sahiplenmek yerine paylaşmayı sever. Ve ilişkilerde aslında dengeyi bulmak daha kolay olabilir. Biraz hafif flörtözdür burada Venüs ikizler burcunda. Ama genel olarak mantığını, aklını kullanır diyebilirim. Sevgili dostlar, evet, Koç ve terazilerden bahsediyordum. İşte teraziler şimdi bu Venüs'ün ikizler halinden iyi etki alıyorsunuz. Eğer ki diyelim ki tutulmadan sert etki aldınız veya bir endişeniz var. İşte ilişkinizle ilgili kaygı yaşıyorsunuz diyeyim. Bakın Venüs burada size destek olacak. Hiç korkmayın sevgili teraziler. Hatta bir şeyleri düzeltmenize yardımcı da olacağını söyleyebilirim. Koçlar için şunu söyleyeyim mesela. Hani koçlar da nereden kurtarırlar? Jüpiter'den kurtarırsınız sevgili koçlar. Jüpiter burcunuzda. Dolayısıyla da hani Jüpiter'in biraz daha iyicil, o olayları daha hızlı çözüme ulaştırma şeyi var ya, hali var ya, işte o haliyle beraber bence siz de oradan kurtarırsınız. Bu arada Venüs'ün ikizler hali dedik. Mesela en çok kimleri etkileyecek? Tabii kovalara, terazilere ve ikizlere daha olumlu etkiler getirecek. Bu saydığım burç grupları ve bu saydığım aslında yükselen burcu da buralarda olan arkadaşlar ikizlerin yükselen halinden çok güzel etki alacaklar. Başka kimler alacak en güçlü etki? Yaylar. Evet, yaylar, aslanlar da güzel etkiler alacaklar. Yani Venüs ikizlerin kimseye zararı yoktur zaten. Arkadaşlar öyle bir şey var, söyleyeyim size. Hani genel olarak iyidir diyelim. Evet sevgili dostlarım, böyle bir gökyüzü görünümü var. Şu element dağılımından da bahsedeyim size. Mesela şu anda gökyüzünde su ve ateş elementi çok daha azınlıkta kaldı. Mesela hava ve toprak çok yüksek. Yani daha çok bir şeylere belki başlamak değil de mevcut olan üzerinden yürümek olarak bunu düşünebiliriz. Hani yeni bir şeye başlamak için belki daha biraz bekleyeceğiz. Çünkü şimdi Perşembe günü hem tutulma arkadaşlar, aynı zamanda tutulma bir yeni aydır. Yani tutulmanın etkilerini, yani o yeni ayın etkilerini diyeceğim. Tabii bir dahaki haftaya daha çok göreceğiz. Yani 20'sinden sonraki haftada daha güçlü hissedeceğiz. Tabii bu alanda da bazılarımız çok önemli başlangıçlar yapacak. Ama bunun şu anlamı da var. Bakın şimdi gökyüzünde toprak yüksek dedim ya. Hava da yüksek, daha uyumlanabiliriz. Daha çabuk herhangi bir konuda mesela gerilmeden adapte oluruz. Ve köklenme, kalıcı bir şeyler yapma. Mesela diyelim bir ilişkiye başladın. Kalıcı ilişkiler kurabilirsiniz. Daha istikrarlı ilerleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi toprak elementi yüksek. Toprak biraz bizim için kalıcılık, ayağını yere sağlam basmakla ilgilidir. Ama şu da var tabii. Çok eleştiririz. Yani hepimiz için söylüyorum. Yani şu dönemde hepimiz o kadar kaygılıyız ki, o kadar endişeliyiz ki, yani gökyüzü, hani haritaya bakarak söylüyorum bunu. Her şeyi eleştiriyoruz, her şeyi büyütüyoruz, her şeyin dibine dara ekiyoruz. Çünkü güvenmiyoruz. Böyle de bir durum var. Aslında şu anda Merkür'ün boğa hali bu kaygımızı gideriyor. Biz ne zaman bu kaygıyı duymalıyız? Ayın 20'sinden sonra. Çünkü Merkür retro yapacak ya. Kaygı da demeyelim aslında. Zaten bir yanlış varsa, bir problem varsa orada tekrar ortaya çıkmaya başlayacak. Ne zamana kadar? 16 Mayıs'a kadar, ama Mayıs'ın sonu düşünün siz onu. Haziran'ı bulacak sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünlük de benden bu kadar. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için, beğeni yaptığınız için, oraya yorumlar yazdığınız için, o güzel elleriniz dert görmesin. İnşallah gönlünüz, cebiniz huzur ve parada olsun diyorum. Tekrar yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.